Hava dünyada dolaşıp durur. Bahar mevsimi ise dünyayı ısıtıp nemlendirir. Dam mizacı da hava ve bahar gibi sıcak ve nemlidir. Dam Farsçada nefes, Arapçada kan demektir. Dam da hava ve kan gibi vücutta dolaşır, onu ısıtıp nemlendirir. Dam safradan daha ağırdır ve bu nedenle kanda safranın bir kat altına yerleşir. Dam kırmızı renktedir, tadı tatlıdır ve kötü kokmaz. Dam için depolanacak bir yer yoktur ve kan ile beraber tüm vücut boyunca yayılır. Dam hilti vücudun et ve kas oluşumunda ve üretiminde asıl rolü oynar. Aslında dam vücudun besinidir ve vücudun gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca vücudu sıcak tutar. Mutedil ya da mizacı dengeli olan bir insanın kanında dam miktarı %49'dur. Fakat bu miktarı aşarsa dam hiltin fazla olma miktarına bağlı olarak belirli özellikler ve davranışlara neden olur. Vücuttaki dam hiltin baskın olursa kişiye demevi denir. Davranışlarında aşırılık demevi bireylerin belirgin özelliğidir. Genellikle yaz boyunca iyi değildirler. Ne çok sıcağa ne de çok soğuğa dayanmazlar. Çok uykucudurlar ve uzun süre uyuyabilirler. Uzun süre de uykusuz kalabilirler. Cinsel isteği ve yetenekleri yüksektir ve aşırılıkçıdırlar. Hatta aşırı baskın dam cinsel krizlere sebep olabilir. Cömertlerdir, iyilik yapmayı severler ve maneviyat yetenekleri yüksektir. Doğayı çok severler, edebiyat ve müziğe ilgilidirler. Şiir okumada ve yazmada üst düzey yeteneği sahiptirler. Sevgi insanıdırlar ve genelde aşk ve sevgi konusunda aşırılıkçıdırlar. Zaman zaman yüksek enerji ile çok çalışırlar ve işlerini bitirirler, ancak bazen tam tersi bir durum söz konusudur. Çok cesurdurlar ve risk alma güçleri yüksektir. Hızlı, coşkulu ve enerjiktirler. Güler yüzlü ve iyi huyludurlar. Hoşgörüleri yüksektir, ancak kapasitelerini kötüye kullanılmamalıdır. Çünkü öfke sırasında cinnet geçirebilirler ve katil gibi riskli davranışlar sergilebilirler. Genellikle düzensizdirler. Geleceğe dönüktürler. Yaratıcıdırlar. Özgüvenleri yüksektir. Bazı konularda hassas ve çok dikkatlidirler. Çeşitlilik severler, tekrarlayan işleri hiç sevmezler. Üst düzey zeka ve hafıza sahibidirler. Omuzları geniş ve vücutları kaslıdır. Kadın erkek fark etmez, neredeyse tüm vücutları kıllıdır. Demevilerin cilt rengi pembe renktedir. Gözler koyu renklerdedir. Yanakları koyu pembe, kırmızıya yakındır. Dudaklar koyu kırmızıdır. Saçları koyu renkte ve demin rutubetinden yumuşak ve dalgalıdır. Beyin sıcaklığı arttıkça kişi bulunduğu bölümde en iyi olmayı ister. Örneğin edebiyatı seven bir kişi ise aynı dalda bir dahi haline gelir. Eğer dinci ise kendisini dini mit olarak tanıtır. Eğer eğilimi savaşa ve öfkeli işlerde ise bir savaşçı veya katil çıkar ve eğer sevgi ve aşkı arıyorsa dünyaca ünlü bir aşık olur. Demevilerin yaygın hastalıkları nedir? Başta toplanmış baskın dem nedeniyle şakak alanında ağırlaşma ve baş ağrısı oluşur. Genelde bu durumlarda bazen hasta beyin ağrısından şikayet ediyor. Yanak, çene, göğüs ve omuzlarda akneler ve siyah noktalar oluşur. Vücudun üst yarısında, özellikle de omuzlarda ve koltuk altında iltihaplı hapseler oluşur.
Yüzde toplanmış baskın dem nedeniyle cildin özellikle de yanaklarda ve burun ucunda pembeleşiyor. Baskın sıcak mizaç, sıcak mizaçlı kan tansiyonu oluşturur. Aşırı çeşitli yiyecek tüketmekten yüksek kan kolesterolü ve sindirim sisteminin hastalıklara sebep olur. Demevilerde yüksek yaşlarda yani vücut soğuk mizaç devresine girince kalbin koroner damarların tıkanmasını yaşayabilirler. Vücuttaki kan miktarının artış nedeniyle burun kanaması ve diş eti kanaması yaygındır. Başta toplanmış baskın dem nedeniyle başın ortasında arkaya doğru saçlar dökülür. Vücuttaki baskın demin artışı anüs kanamasına da neden olur. Demin miktarı artışıyla beraber vücudun nemi de artar ve romatizma oluşur. Başta baskın demin toplaması gözün arkasındaki yüksek basınç ve vücutta bir ağırlık hissetme ve yorgunluk oluşturur. Zirveye kadar beyindeki demin artışı gülümseyen melankoli hastalığına sebep olur. Ani cinnet geçirme olasılığı yüksektir. Dikkat dağınıklığı ve anlamakta zorlanmaya neden olur. Demevi bireylerdeki hastalıkların sebebi artan ise nem ve genel olarak kan miktarının artışından kaynaklanır. Bu yüzden de aşırı yemeği bırakın. Yüzme, yürüyüş veya dağ yürüyüşü gibi sporları mutlaka yapın. Arkadaşlara katılın ve sosyalleşin. Yılda 3 kez genel hacamat sizin için gereklidir. Ahlak ve medeniyete uygun cinsel ilişki fiziksel ve psikolojik sağlığına özellikle demeviler için çok önemlidir. Öğlen vakti şekerleme sizin sağlığınıza ve enerjik olduğunuza büyük etkisi vardır. Oruç tutmak ve gece ibadeti demeviler için hiç düşünmediğiniz kadar yararlıdır. Aslında gecenin mizacı soğuktur. Bu soğukluk şafak öncesinde zirveye ulaşır. Bu yüzden de herhangi bir mizaca sahip olan kişiler uyanık olması vücudu soğumaktan ve bitkinlikten korur. Nar suyu, berberis suyu, doğal limonata, koruk suyu ve vişne suyu tüketmeye çalışın. Marul, salatalık, mandalina, portakal, ekşi nar, elma, armut gibi sebze ve meyve sepetinizde mutlaka bulunsun. Sinirli otu tohumu, süpürge otu tohumu ve karnıyarık otu tohumu, ballı çay ve şerbet şeklinde özellikle sıcak mevsimlerde ferahlatıcı veya musel olarak kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, arpa ekmeği, arpa çorbası, yeşil kabak ve yüksek lifli gıdalar gibi demeviler için en uygun gıdalardırlar. Yemekten önce bir porsiyon salata demeviler için çok uygun bir diyettir. Her baskın mizacın tedavisi onun ters mizacı ile gerçekleşir. Dem mizacı sıcak ve nemli olduğu için soğuk ve kuru mizaclı gıdalar ve ilaçlarla dengesini bulur ve iyileşir. Her gıdanın mizacı bir dengeleyicisi vardır. Dengeleyicinin mizacı gıdanın mizacının tersidir ve onu ılıman hale doğru dengelendirir. Baskın deminizi dengelemek için soğuk ve kuru mizaclı gıdalara dengeleyicisiyle birlikte tüketerek vücudunuzun mizacını soğumaktan koruyun. Her gün sirke ve limon suyu kullanın. Sirke ve limon suyu vücuttaki fazla rutubeti alır. Vücuda nüfuz gücü fazla olduğu için bozuk hiltleri eritip yok eder. Geleneksel tıpta demevi mizac en iyi huylu mizac olarak yorumlanır. Hatta hamile kadınlara demevi mizaclı çocuk doğurmak için gebeliğin 5. ve 6. aylarında genel hacamat önerilir. Mizacımıza uygun beslenme ve yaşam tarzı uygularsak
Öz manevi terbiye ile birlikte olumsuz huylarımızı kontrol altına alabiliriz. Böylece şahsiyet özelliklerimizi güçlendirerek çok başarılı ve mutlu yaşayabiliriz.